Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Görüldüğü üzere bir patik çalışması yapacağız. Bu Instagram sayfam Çanta Turkuaz'a gönderdiğiniz modellerden biri. Benim de hoşuma gitti. Evde gayet güzel, şık kullanabileceğimiz bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle çanta ördüğüm için patik ipleri diye satılan iplerden herhangi biri fark etmez. Ve 3 numara ama 1,70 milimetre tığ kullanıyoruz. Şöyle kenara çekelim ve 16 zincir çekerek başlayalım. Bir tane ilmeği şöyle sıkılaştıralım ve üzerine 16 ilmek çekelim. Sonra ipi dolayalım. İlk baştaki 1, 2, 3, 4. zincire. İkili trabzan. Çektiğimiz şuradaki en son 3 tane zincir ilk trabzanımız oluyor. Devam ediyoruz. 14 tane trabzan olacak. Zincirin sonuna kadar. Trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum ve şu en son trabzanın dibine batıyorum. Şurada yaptığımız bir zincirlik aralığa arttırmalar örüyoruz. Sonra burada ördüğümüz gibi aynen hepsinin dibine batarak buradaki gibi bir sırada buraya örüyoruz. Bir tanesini ördük zaten. Şimdi ikinci trabzana geçiyorum. Hemen dibine batıyoruz. Şurada bir zincirlik bir aramız oluştu. Şimdi trabzanları tam karşılığına gelecek şekilde diplerine batarak 14 tane örüyoruz. ...16 zincire 14 trabzan, araya bir zincir ve her bir trabzanın dibine bir trabzan örerek 14 tane de bu tarafa trabzan ördük. Şimdi buraya da bir zincir. Şurada ilk trabzanımız şu 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincire değil, yanındaki trabzana batıyoruz, en tepesine. Ve ilmek kaydırıyoruz. Şimdi burada bir trabzan şurada eksilttik gibi duruyor. Hemen onu şu şekilde telafi ediyoruz. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere sırayı kapattığım trabzanın üzerine bir kere daha batıyorum. 2 trabzan. Yani aynı ilmeğe batarak 2 tane trabzanı tekrar örmüş oldum ve devam ediyorum. Trabzanda bir eksilme olmadı. Şimdi arada bir zincir çekmiştim. Oraya geldim.
boşluğa, o bir zincirlik boşluğa bir tane trabzan. Bir zincir, gene aynı boşluğun içine bir trabzan. İlk trabzan, boşluğa battığımız ilk trabzan bu sıranın arttırması, aradaki zincir arttırma yerimiz ve diğer trabzanda bu sıranın arttırması ve takip eden trabzanlara da birer kere batarak devam ediyoruz. Trabzanları ördüm. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Oraya da hemen arttırma trabzanı, bir zincir, tekrar diğer kenarın arttırma trabzanı. Gene zincire değil, şuradaki ilk trabzan zincirine değil, yanındaki trabzana ilmeği bağlayıp kapatıyoruz. 2 zincir, bu bir trabzan, gene aynı yere bir kere daha batıyoruz. İkinci trabzanı örüyoruz. Devam ediyorum. Gene köşeye geldim. Bir zincirlik boşluğa bir arttırma trabzanı, bir zincir, bir arttırma trabzanı. Sonra gene trabzanların üzerine batarak devam ediyorum. Şimdi gene köşede bir arttırma, bir zincir, bir arttırma aynı boşluğun içine. Burada bir tane tek trabzan görüyoruz. Oraya da bir tane trabzan ve şurada 2 zincirlik trabzana değil, yanındaki trabzanın üzerine ilmek kaydırarak sırayı kapatıyoruz. Hemen 2 zincir, bu ilk trabzan ve aynı noktaya, aynı boşluğa bir tane daha trabzan, 2 tane. Şimdi gene devam ediyorum. Gene bu köşede boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan devam edip bu köşeye kadar geliyorum. Yani sıranın sonu. Köşedeyiz. Bir arttırma, bir zincir, bir arttırma. Şimdi 2 tane trabzan görüyoruz. Sıranın başına gelmeden önce. Onları da bir alt sırada bir taneydi. Şimdi 2 tane. Onları da örüyoruz. Ve gene ilk zincir trabzana değil, yanındaki trabzana, tepesine şöyle ilmek kaydırarak kapatıyoruz. 2 zincir aynı noktaya bir kere daha batarak ikinci trabzanı örüyoruz ve devam ediyorum. Sıra sonuna gelene kadar devam ediyorum. 5. sıranın sonundayız. Gene şuradaki boşluğa bir arttırma, bir zincir, bir arttırma. Şimdi 3 tane tek trabzan görüyoruz. Onların da üzerlerine birer trabzan.
sırayı gene baştaki değil yanındaki trabzana ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir ve aynı noktaya, bağladığımız noktaya bir trabzan daha ve devam ediyoruz. Bu patiğin burnu için, bu bir küt burun dediklerini sanıyorum. Bu küt burun içinde 6 sıra şu parmak bitimine kadar yeterli. Eğer daha geniş patik yapmak isterseniz ki bu 37-38 ayak numarası, daha geniş olmasını isterseniz ki zaten kim giyecekse ona göre öreceğiniz için ölçeceksiniz. Şu parmak bitimine kadar geliyorsa örgü orada bırakın. Daha fazla ilerletmeyin. Daha geniş olmasını isterseniz de şu buralarda çektiğimiz o bir zincirleri 2 zincir yapabilirsiniz. Trabzanları 1-2 tane arttırabilirsiniz. Yani birer tane değil de ikişer kere batabilirsiniz. Ve 38'den daha yukarıdaysa ayak numaranız, o zaman da şuradaki trabzan sırasını arttırabilirsiniz. Bir, en fazla 2 tane, 2 sıra. Şimdi son burun sırasını örelim. 6. ve son sırada şu yandaki bir zinciri çekmiyoruz. Arttırmayı örüyorum. Tekrar bir arttırma daha örüyorum. Arada zincir yok. Devam ediyorum. Sıra biterken gene bir arttırma ve bir arttırma daha, arada zincir yok. Şuraya zincir çekmiyoruz son sırada ve devam ediyorum. Burada 4 tane trabzan görüyoruz başa gelene kadar, onları da örüyoruz. Ve gene aynen şu zincire değil yanındaki trabzana ipi bağlıyoruz, kapatıyoruz sırayı ve 2 zincir gene aynı noktaya, aynı trabzanın üzerine batarak ikinci trabzanı örüyoruz. Bu şekilde patiğin burnu bitiyor. Artık desenli kısma başlıyoruz. Parmak bitimine kadar ulaştıysak tam olmuş demektir. Daha geniş istiyorsanız tekrar söyleyeyim. Çünkü hep video atlanarak izlendiği için bu konuştuğumuz, söylediğimiz detaylar bazen atlanabiliyor. Şuradaki zincirleri iki çekebilirsiniz daha büyütmek için patiği. Arttırmaları daha fazla yapabilirsiniz. Sonra şimdi başlayacağımız bu desenden sonraki şu ayağın uzunluğunu veren trabzanları 1-2 sıra arttırabilirsiniz. Ya da biraz daha kalıntı, biraz daha kalın iple de aynı ölçülerle daha büyük patiğe ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen desenli kısmı örmek için sıraya devam ediyorum ve 25 trabzan örüyorum. Şurada zincir çektiğimiz ilk trabzan oluyor. Şuraya 25 trabzan ördüm. Şuradaki desenleri örüyoruz şimdi. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın üzerine bir sık iğne. Bir tane daha.
3, 4 tane sık iğne. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğe, pardon, bunu trabzan örüyoruz. Şimdi trabzanlarla devam ediyorum. Evet, sırayı bitirip bir üst sıraya çıktım ve tekrar trabzanlarla desenin başladığı noktaya geldim. Şimdi bu boşlukların içine 8 trabzan örüyoruz. Sekiz trabzan ördükten sonra ilk sık iğneye değil, ikincisine bir sık iğne ve yanındakine, başlarda birer taneye batmıyoruz. Ortadaki 2 tane sık iğnenin üzerine ördükten sonra gene boşluğun içine 8 trabzan. İki boşluğa da 8 trabzan doldurduktan sonra trabzanlarla devam ediyoruz. Tekrar bir üst sıraya çıkıp şurada tekrar şuradaki trabzanın, yani şu 8 trabzana başlamadan önceki şuradaki trabzanın 2 gerisine gelerek bitiriyoruz. Buradan sonra şuradaki 3 boşluklu deseni öreceğiz. 2 ilmek gerisine kadar. Şurada 2 tane ilmek geride bırakıyorduk sırayı. Şimdi 6 zincir, 1, 2, 2 de 8 tane trabzandan sayıyoruz. 4 ilmek. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğe yan yana 4 tane sık iğne. İki ilmek kalıyor. Şurada ördüğümüz gibi 4 tane sık iğne. Gene 6 zincir, 1, 2, 3. ilmeğe 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğe trabzan. Trabzanlarla devam ediyoruz. Şuradaki 3 boşluk olan sıra. Desenin başına kadar ördüm. Şimdi boşluğun içine gene buralarda ördüğümüz gibi 8 trabzan. Gene bir tane atlıyorum. Ortadaki 2 tane sık iğneye 2 sık iğne örüyorum. Başlardakileri atlayarak, sonra tekrar 8 trabzan. Ve gene
4 sık iğneyi ortadaki 2 tanesine batarak 2 taneyi düşürüyoruz. 2 sık iğne. Gene boşluğun içine 8 trabzan. Şimdi desene devam etmeden önce sanırım şuradaki sayıları söylemeyi unuttum. Gerçi aynı ölçülerle ördükten sonra saymasanız da aynı ölçüye, aynı sayılara ulaşırsınız. Ama ben gene de aklıma gelmişken söyleyeyim. 14, 16 zincir çektik. 14 trabzan. Sonraki sırada 16, 18, 20, 22, 6. sırada 24. Yani 24 bu tarafta, 24 de bu tarafta, toplam 48 trabzana ulaşmış olacağız. 6 sıra burun ördükten sonra. Bunu da söyledikten sonra desene devam edelim. Burada 8 trabzan örmüştük. Bunun 4 tanesini gene örerek devam ediyorum. Yarısını ördüm. 4 tane. Gene 6 tane zincir. Şuradan 1 2 ilmek sayıyoruz. 3. ilmeğe 1 2 3 ve 4 sık iğne. Buradan da 2 ilmek kalıyor. Burada da. Gene 6 zincir çekiyoruz. Şuradaki 8 trabzanın 1 2 3 4 tanesini atlıyoruz. Diğer 4 tanesine gene trabzan. Şurada olduğu gibi. Ve devam ediyoruz. Zincirin başladığı yere kadar trabzanlarla devam ettim. Şimdi boşluğa gene 8 trabzan örüyoruz. Sonra 4 tane sık iğnenin bir tane atlıyoruz. Ortadaki 2 tanesini gene sık iğne örüyoruz. Sonra 8 trabzanlarla devam ediyoruz. Bu sırada tek boşluğa düşürüyoruz deseni. Burada 6 zincir çekeceğiz. O yüzden şurada yaptığımız gibi 8 tane trabzanın 4 tanesini örerek geçiyorum boşluğun ortasına kadar. Şimdi şu boşluğun ortasındayım. Buradan şuraya bir tane 6 zincir çekip ekliyorum. Burada 1 2 3 4 tane ilmek var. Buradan da 1 2 3 4 tane ilmek atlayıp 5. ilmeğe batıyorum ve trabzan.
ve trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi desenin son sırasını gene son boşluğa 8 trabzan yaparak bitiriyoruz. Bundan sonra artık şurayı öreceğiz. 8 trabzan örüp sonra gene trabzanlarla devam ediyorum. Sıranın sonunda zincirin üzerine bu sefer bağlıyoruz. Çünkü bu bizim ilk trabzanımız. Ve sırayı bitiriyoruz. Şimdi bunu buradan koparıp tekrar başlayacağız. Hemen ipi şöyle bir sıkıştıralım ve nereden başlıyoruz? Şurada 8 trabzan vardı boşlukta. Şöyle tutalım 8 trabzanı. Şuradaki trabzanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğe ipi bağlayalım. 1, 2 zincirle ilk trabzanımızı örüyoruz. Sonra sırayla trabzanların üzerine trabzan örerek devam ediyoruz. Sıraya başlarken şuradan 4 tane ilmek bırakarak 4 ilmek yani geriden başlamıştık. Şimdi yine 4 ilmek geride bırakıyoruz burayı da şu şekilde ve artık döne döne öreceğiz, yuvarlak olarak değil. 2 zincir çeviriyorum bir üst sıra için. Bu bir trabzan. Şimdi yanındakine batıyorum. Şuraya. Ve trabzanlarla devam ediyorum. Sıra başına geldiğim zaman gene 2 zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Döne döne burayı öreceğiz. Şu kısmı örüyoruz. Desen burada bitti. Şurayı örüyoruz. Ben 9 sıra ördüm. 9 sıra sonra topuktan toparlayarak bitireceğiz birkaç sırada. Topuğa tam gelmeden biraz geride bırakarak 9 sırayı ördüm. Siz de ayağınıza ölçerek yaparsınız. Şimdi şu 9 sırayı ördükten sonra ufak bir örgü daha yapıp patiyi bitiriyoruz. 9 sıra ördükten sonra şimdi topuk kısmında bir toparlama yapacağız. Ayağı güzel oturması için 2 zincir bir üst sıraya başlıyorum. Yanındakine 16 trabzan örüyorum. 16 trabzandan sonra 6 tane sık iğne örüyoruz. Sonra gene 16 trabzan. Gene 16 trabzan yaparak şu sık iğnelerin olduğu yere kadar ördüm. Şimdi bu 6 tane sık iğneyi 3 ilmeğe düşüreceğiz. Yanındakine sonra 3 ipi alıyoruz. Bekletiyoruz. Diğerini de alıp ikisini birden kapatıyoruz. Şimdi gene 16 trabzanı örerek devam ediyorum.
Burada 3 tane sık iğne kalmıştı. Şimdi üçünü birden topluyoruz. Bekletiyorum. Bir tane daha. Üçüncüyü de alıp 4 tane ip oluyor tığın üstünde. Hepsini birden alıyorum. Ve gene trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi iki tarafı birbirine dikiyoruz. Şöyle dışa doğru çeviriyorum. En baştaki şu zincir trabzanın üzerine birleştiriyorum. Sonrasında şöyle bir yükseltelim bir zincirle. Aynı yere bir kere daha batalım. Şöyle ilk dikişi ve kaydırıyoruz. Şimdi ikinci trabzana batıyorum. Karşıdan da ikinci trabzana batıyorum. Ve kaydırıyorum. Tam karşılığına batıyoruz birbirlerine. Dikiş bittiğinde trabzan sayıları da eşit olduğu için batmadığımız trabzan kalmaması gerekiyor. İpi kopardıktan sonra şöyle içinden görünmemesi için kaybediyoruz. Şimdi son bir örgü yapıyoruz. Etrafına sık iğne. Şuradan takalım ipi. Trabzanın içine bağlıyorum. Ve aynı boşluğa 2 tane sık iğne. İpi de şöyle arkadan yürütelim, kaybedelim. Sonra diğer trabzan boşluğuna şuradaki trabzanların boşluğuna batarak her boşluğa 2 sık iğne. Trabzan aralarına ikişer kere, trabzanların üzerine de birer kere batarak sık iğnelerle bitiriyoruz. Bu deseni daha önceki eski videolarımdan birinde plaj elbisesinde kullanmıştım. Gerçekten güzel duran zarif bir desen. Umarım beğenmişsinizdir. İp 60 gram gitti. Geride 40 gram bir ip kaldı. Bu da aynı ipten, aynı patikten bir tane daha örmez. Fakat bir çocuk patiği çok rahat çıkartabilir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalıma destek amacıyla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.